Merhabalar sevgili dostlarım, değerli arkadaşlarım, canlarım hoş geldiniz. Denizaltı Astroloji kanalındasınız ve ben Emine Coşkun. Evet, şimdi ilk defa izleyenler lütfen takip etmeyi unutmayın. Ekim ayına girdik, yılın artık sonlarına doğru girerken 2 ve 8 Ekim haftası için kocaman bir haberle başlıyorum. Lütfen şurada gördüğünüz WhatsApp numarasına bir mesaj atarak tarihin diyelim astroloji tarihinde benim için belki en büyük indirimi yaptım. 2 ve 8 Ekim haftasında kendine bir ödül olarak düşün bunu. Çünkü tutulmalar var. Gerçekten haritanı merak ediyorsun. Belki doğum raporun elinde var. Daha önce bununla ilgili bir kampanya yapmıştım. Bu danışmanlık kampanyası arkadaşlar. Evet, o kadar uygun bir fiyat belirledim ki zaten mesaj attığınızda şaşıracaksınız. Ve sizlere bir metin hazırladım. Çünkü tek tek herkese cevap veremiyorum. Asistanım yok, tek başıma çalışıyorum. Orada eğer size de uyuyorsa direkt bir satın alma yapabilirsiniz. Bu hem sizi hem tabii ki beni de mutlu edecek ve gerçekten çok uygun koşullarda. Sürekli danışmanım olan arkadaşlar 30 dakika bu arada birebir telefonda görüşeceğiz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Haritanızla ilgili bilgi alabilirsiniz. Serbest yani. O 30 dakika içinde her şeyi öğrenebilirsiniz. 30 dakika çok uzun bir zaman bu arada. Kısa olarak sakın düşünmeyin. Yani böyle güzel bir sürprizle başlıyorum efendim. Benim için de çok iyi olacak. Çünkü Dolunay benim için çok önemliydi. Benim Şiron'umun üzerinde 5 derece Koç burcunda gerçekleşti. Ve bu benim şifalanmam için çok önemli bir dolunaydı. Ve ben bu işi yapıyorsam çok düşündüm kaç günden beri ne yapabilirim diye ve böyle bir şey yapmaya karar verdim. Hepimiz topluca şifalanalım istiyorum. Evet, gelelim 2 ve 8 Ekim haftasına. Bu hafta bizi neler bekliyor? Biraz zor bir hafta olacak. Lütfen mesela gün gün söyleyeceğim şimdi. Bilhassa 2 Ekim pazartesi arkadaşlar. Neptün Merkür karşıtlığı var. 25 derece Balık ve Başak aksında, Yay ve ikizleri de ilgilendiriyor. Zihnimizi dağıtacak bazı durumlar olabilir. Yanılgılara açık bir zamandır. Sağlık sorunlarına, trafiğe, efendim hayatımızda günlük rutinlerimize lütfen dikkat edelim. Özellikle yolculuklarda bu olabilir. Kandırılmalara lütfen dikkat edin. Bu tüm alanlar için geçerli. Hesaplarınıza, paranıza, cüzdanınıza, efendim bir sosyal medya işletiyorsanız hesabınıza gerçekten çok 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 dikkat edin. Hırsızlıklar da olabilir. Allah korusun diyorum ama uyarmak zorundayım sizi. Böyle bir etki var. Bu etki sürecek. Şimdi pazartesi günü tam olarak Ay Uranüs'te kavuşacak Boğa burcunda arkadaşlar. Bu da sürpriz bir etkidir ve bizim Uranüs Venüs karesi biliyorsunuz yaşıyoruz ve pazartesi günü Ay 22 derece Boğa burcuna gelerek bu kareyi tetikleyecek. O yüzden ani, hızlı kararlar almayın lütfen. Özellikle ilişkilerinizde, çalışıyorsanız iş yerinizde, aile ile ilgili konularda buna benzer tüm durumlar için lütfen burada da kim dikkat etmeli? Boğalar, aslanlar, akrepler, kovalar daha dikkat edin çünkü sabit grup burçları daha çok etkileyebilir arkadaşlarım. Evet, gün genelinde hemen şöyle günlerimizi açalım. Pazartesi günü mesela güzel bir etkileşim daha var. Venüs kuzey düğme olumlu açı yapıyor. Yani öyle güzel ya da öyle zor olabilir ki bazılarımız için bir kapı kapanır bir kapı açılır dedikleri durumlar olabilir. Kimimize çok önemli fırsatlar getirecek. Mesela pazartesi günü saat 17.56 gerçekten sürprizli. Para ile ilgili de ülke olarak mesela finansal konularda sürprizler yaşanacak bir hafta. Ani gelir ve giderlerde değişimler olabilir. İniş çıkışların olacağı bir hafta. Unutmayın lütfen bazı şeyler düşebilir ve bazı şeyler de yukarıya doğru çıkabilir. İşte burada Merkür Neptün devreye giriyor. Çünkü dediğim gibi karşıtlık yapıyor ya, yanılgılı durumlar getirebilir. Lütfen dikkat edin ve pazartesi günü gerçekten paraya, finansa, durumlarda değişikliklere, maddi manevi güvence altında olmamız gereken
ve kendimizi kontrol etmemiz gereken, dikkatli olmamız gereken bir gün. Efendim, Salı gününe geçtiğimizde zaten gece saatlerinde ay boşluğa girerek sabah 08'de İkizler Burcu'na geçiyor. Buna göre Salı, Çarşamba, Perşembe günü öğle saatlerine kadar müthiş bir iletişim trafiği başlıyor. Şimdi bilgiyle, iletişimle ilgili gündemleri olanlar için güç sahibi olmak ya da elinizde bir koz bulundurmak istiyorsanız Salı günü mutlaka kullanın. Çünkü Salı günü bu sefer Merkür'ün Plüto'yla üçgeni var arkadaşlar. Toprak üçgenidir. Özellikle toprak grubu burçlara neredeyse yalvaracağım. Plüto artık biliyorsunuz Oğlak Burcu'nun son derecelerinde bu toprak üçgeni oluşuyor. Hayatınızda kalıcı, size rehber olacak, sağlıklı, nasıl diyeyim, derin ilişkiler kuracağınız, böyle kök salacağınız durumlar için kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Bugün Salı günü gerçekten sadece sabah saatleri zor. Ay Satürn karesi var. Engellerin olabileceği bir zaman dilimi, ancak günün diğer devamında gerçekten gökyüzü bize iletişim, bilgi, yeni anlaşmalar, güzel haberler, sosyal veya özel ilişkilerimizde güzel gelişmeler için Salı gününü değerlendirin. Şimdi çarşambaya geçtik. Ay ikizlerde birçok konu trafikle, iletişimle, uluslararası konularla, öğrenciler, okullar, öğretmenler, avukatlar gibi konular gündemimizde olacak. Güne baktığımda ise bu hemen çarşambaya geçtiğimiz saatlerden itibaren ay güneş üçgeni var. Yani salı gecesi de geç saatlere kadar önemli işlerinizi, toplantılarınızı bence planlayın. Çünkü çarşamba günü buna çok meydan verecek bir zaman dilimi değil, hatta gerginlikleri gündemimize getirebilir. Mars, Şiron'la, düğümlerle, yani güney düğümle kavuşuyor. Tabii ki kuzey düğümünün karşısından geçiyor. Mars'ın bu yerleşimi bizi, Allah korusun ama, zorlu durumlar getirebilir hava koşullarında. Düşüncelerimizde, tartışmalara, ilişkilerde mesela. Trafikte lütfen dikkat edin. Bakın çok zorlu enerjidir bu. Çarşamba günü dikkatli olunması bir gün, gereken bir gün. Ama bir saat var ki 15.50-16.50 işte tam da Venüs'ün Şiron'la bir seksili var. Bu şifa saatidir. Lütfen dikkat edin. Perşembe günü çok önemli bir değişim oluyor. Evet, artık Merkür Başak Burcu'ndan ayrılarak Terazi Burcu'na geçecek ve Terazi Burcu'na geçen Merkür önümüzdeki 2-3 hafta boyunca bizim düşüncelerimizi, bulunduğumuz yeri, duygu durumumuzu, ilişkilerdeki dinamikleri değiştiriyor. Neden değiştirecek onu da söyleyelim. Çünkü Dolunay'ın biliyorsunuz 6 derecede bir dolunay yaşadık ya. Şimdi o dereceyi tetikleyecek bir zaman dilimine giriyoruz. Yani 5'inden 8'ine kadar özellikle ilişkiler biraz patlayabilir açıkçası. Huzur ve dengeyi bulmak daha önemli olacak. Şimdi Perşembe günün genel açılarını söyleyeyim size. Düşünceleriniz değişecek hepiniz. Perşembe günden itibaren lütfen haritası olan baksın. Terazi dinamiklerini çalıştıracak. Şu anda odağın neyse aklın da artık orada olacak çünkü. Açılara baktığımızda gün genelinde saat 9'dan 15.31'e kadar ay boşlukta. 15.31'den sonra ay Yengeç Burcu'na geçecek ve haftanın cumartesi gece saatlerine kadar Yengeç Burcu'nda ve Perşembe günü çok fazla açı yok. Sabah saatleri oldukça dinamik ama sabah saatleri akıl karıştırıcı. Saat 16-18 arası güçlü bağlar kurabiliriz. Özellikle aileyle ilgili ve duyguyla ilgili, fikirlerle ilgili değişimler geliyor bu arada. Cumartesi arkadaşlar oldukça hassas. Biraz düşünmeden hareket edeceğimiz, yani bize duygularımız yön verecek. O yüzden dikkat edin. Mars da terazide olacak artık ve kararsızlıklar yaşayabiliriz. Cuma günü mesela güzel bir saatimiz var. 17:29 sonrası Ay Jüpiter üçgeni gerçekten şanslı, ama diğer yönden baktığımızda daha çok evimizle, ailemizle, oturduğumuz yerle, ebeveynlerle ilgileneceğimiz bir cumartesi olacak. Böyle çok muhteşem açılar yok diyebilirim. Hatta dediğim gibi hem tutulmaların etkileri devreye giriyor. Çünkü 14'de tutulma yaşayacağız. Öncü burçlar etki alacak.
O yüzden hem de dolunay etkileri daha böyle aktif olacak. Cumartesi günü ay aynı şekilde ve cumartesi günü biraz daha agresif bir gün. Cuma günü için de aynı şeyi söyledik. Cumartesi günü de zorlayıcı etkiler var arkadaşlar. Ülke, dünya genelinde agresyon çıkabilir. Partilerle ilgili, ülkemizle ilgili aşırı yağışlar bakın bu hafta gelebilir. Özellikle cumartesi burada daha da ön planda gözüküyor. Dikkat edin. Dikkatli olun lütfen. Özellikle böyle riskli bölgelerde yaşayan arkadaşlar daha da dikkatli olsunlar. Cumartesi günü bilhassa kavga, dövüş, tartışma, agresyon falan olabilir. Lütfen hiç kimsenin işine, gücüne, aklına karışmayın. Sizden bir talep, yani size bir talep gelmedikçe yardımım olsun diye yaklaşmayın. Çünkü böyle bir zamanda yaşıyoruz artık. Sen iyi niyetle yaklaşırsın. Ondan sonra hop kabak senin başına patlar gibi durumlar var. Yani sizden talep edilmedikçe bence hiçbir şeye girişmeyin, karışmayın. Kendi günlük rutinlerinize bakın. Çünkü ay düğümlere de kare yapıyor. Sadece cumartesi gün en güzel saati 16, 58, 17, 59. Bol bol dua edin. Kendi içsel huzurunuzu, dengenizi daha rahat karşılayabilirsiniz. Pazar günü. Evet, pazar gününe geçtiğimizde artık ay Aslan Burcu'na geçmiş oluyor. Ve pazar günü bizim için daha eğlenceli, keyifli. Özellikle aşk, flörtlerle ilgili çocuklar, sanat, ondan sonra sporcular gibi konular gündemimizde olacak sevgili dostlarım. Evet, hafta gerçekten kolay bir hafta değil. Dikkatli olun sevgili dostlarım. Şimdi size genel haftayı anlattım. Bu yayından sonra ayrıca çekeceğim. Bu çok uzun oluyor. Beni de yoruyor açıkçası. O yüzden ikinci videoda da bu haftaki burçları anlatacağım. Lütfen paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve oradaki WhatsApp numarasına mesaj atarak kendinize bir hediye alın, satın alın diye söylemek istiyorum. Kocaman öpüyorum sizleri. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.